Hepimiz bir şekilde Zümrüt Anka efsanesini duymuşuzdur. Peki ya gerçekten ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Bu efsanevi kuş neden bir gün ortadan aniden kayboldu? Onun kayboluşu tüm kuşları yedi vadiden geçmeye nasıl sürükledi? Zümrüt Anka'yı ararken kuşların başına neler geldi? Bu yolculuk kuşlar için ne anlama geliyordu? Ve en sonunda onları nasıl bir sürpriz bekliyordu? İşte herkesin ders çıkarabileceği ve ailecek izleyebileceğiniz Zümrüt Anka efsanesi. Şimdi Zümrüt Anka'yı bulmaya hazırsanız başlıyoruz. Hepiniz bilirsiniz. Dünyadaki her kuşun bir hikayesi vardır. Kimi uğur getirir, kimi bilgelikle özdeşleşir, kimi ise ölüm ve yeniden doğuşun simgesidir. Ama bir efsane var ki diğer tüm efsaneleri geride bırakıyor. Hem de öyle bir efsane ki sadece bir kuşu değil, insan ruhunun yolculuğunu anlatıyor bizlere. Zümrüt Anka efsanesi. Adını mutlaka duymuşsunuzdur. Küllerinden yeniden doğan, yokluktan varlığa yükselen efsanevi kuş. Ama onu asıl özel kılan şey ne biliyor musunuz? Onun hikayesi aslında bizim hikayemiz. İşte bu yüzden bu videoda sadece bir efsaneyi anlatmayacağım. Onunla beraber kendi iç yolculuğumuza da çıkacağız. Çünkü belki de Zümrüt Anka bir masal değil. Belki de hepimizin içinde bir yerlerde yaşıyor. Ve onu bulmak için tek yapmamız gereken yola çıkmak. Şimdi hep beraber Zümrüt Anka'yı bulmak için yola çıkıyoruz. Zümrüt Anka, efsaneler dünyasında ölümsüzlük, yeniden doğuş ve sürekli dönüşümün simgesi olarak yer ediniyor. Farklı kültür ve medeniyetlerde çeşitli biçimlerde yorumlansa da ortak payda her sonun aslında yeni bir başlangıcın habercisi olduğudur. Bu efsanevi kuşun öyküsü Orta Doğu, Pers ve İslam kültürünün derinliklerine dayanmaktadır. Zümrüt Anka, efsanevi varlıkların tipik olarak gösterildiği gibi olağan dışı ve büyüleyici bir görünüme sahip olduğu anlatılır. Zümrüt Anka'nın tüyleri genellikle parlak zümrüt yeşili ve altın sarısının karışımından oluşuyordu. Büyük ve ihtişamlı kanatları uçarken tüylerinden yayılan ışıltılarla dikkat çekerdi. Geniş ve güçlü kanatları uzak mesafelere uçabilmesini ve havada süzülüşünü mümkün kılardı. Hatta Zümrüt Anka kuşu bir efsanenin ötesine geçerek insanlığın bilmediği ve anlam veremediği birçok bilinmeyenin sırrına vakıf olduğu da anlatılmakta. Zümrüt Anka'nın gerçekten var olup olmadığını veya neden kaybolduğu kesin olarak bilmek mümkün değil. Bu tür hikayelerin gerçeğini yalnızca Allah bilir. Ancak halk anlatılarında ve tasavvufi metinlerde Zümrüt Anka'nın kayboluşunun Süleyman Peygamber'in bedduasıyla ilişkilendiriliyor. Bildiğiniz gibi Süleyman Peygamber'in kuşlarla konuşma yeteneği vardı ve tüm hayvanlar onun hükmü altındaydı. Anka kuşu da Süleyman Peygamber'in hükmü altındaki kuşlardan biriydi. Bir gün Süleyman Peygamber onu huzuruna çağırdı. Ancak Zümrüt Anka gelmedi. Bunun üzerine ona beddua etti ve gözlerden kaybolmasını diledi. O günden sonra Anka kuşunun Kaf Dağı'na çekildiği ve yalnızca gerçeği arayanların onu bulabileceği anlatılır.
Zümrüt Anka'yı efsane yapan sırrı ise ölümü ve küllerinden yeniden doğuşu. Simurg ya da halk arasında bilinen adıyla Zümrüt Anka kuşu bir zamanlar bilgeliğin kaynağı olarak kabul edilirdi. Kuşlar yaşamlarının her anında ona başvurur, en karmaşık sorunların dahi cevabını ondan beklerdi. Simurg insanlık dışı bir varlık değildi. Aksine tüm kuşlar için bir yol gösterici, bir umut ışığıydı. Onun bilgisi ve gücü gökyüzündeki bütün kuşları etkisi altına almıştı. Ama her varlık gibi Simurg'un da bir sonu vardı. Simurg yaşamının sonuna yaklaştığını hissettiğinde kurumuş dallardan bir yuva örer ve esrarengiz bir sıvıyla kaplar onu. Ardından sessizce beklemeye koyulur. Güneş en parlak haliyle yükseldiğinde kuru dallar alev alır ve Simurg'un bedeni ateşle bütünleşir. Simurg kendi yaptığı yuvada yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar. Ve bu kısır döngü sürekli böyle sürüp gider. O zaman da yaşayan türlü türlü kuşlar bir gün büyük bir sıkıntıyla karşılaştı. Simurg'un yardımına ihtiyaçları vardı. Ancak ne kadar bekleseler de ondan hiçbir iz yoktu. Günlerce bekleyen kuşlar Simurg'un artık dönmeyeceğini düşündüler. Tam her şeyin bittiğine inanırken uzak ülkelerde ona ait olduğu söylenen bir tüy bulundu. Bu haber kuşlar içinde yeni bir umut doğurmuştu. Hepsi tek bir amaç etrafında birleşti ve hiç vakit kaybetmeden fırtınaya yakalanmış bir sürü gibi dalga dalga Simurg'un yuvasına doğru yola çıktılar. Hem de efsanevi Kaf Dağı'na doğru. Yeri gelmişken biraz Kaf Dağı'ndan bahsedeyim sizlere. Hani şu masallarda sıkça duyduğumuz dünyayı çevreleyen, zirveleri bulutların ötesine uzanan, gizemli ve ulaşılması neredeyse imkansız gibi görünen o gizemli dağ. Onun zirvesine ulaşmak sıradan varlıklar için neredeyse imkansızdır. Oraya ancak gerçek anlamda arayış içinde olanlar, sınavlardan geçenler ve en önemlisi Zümrüt Anka'ya binenler ulaşabiliyor. Zümrüt Anka'nın yuvası da Kaf Dağı'ndaydı. Ancak kuşlar için bu yolculuk kolay olmayacaktı. Kaf Dağı'na ulaşmak için aşmaları gereken 7 derin vadi vardı ve her biri kuşların iradesini, cesaretini ve dayanıklılığını sınayacaktı. Kuşlar başlamıştı bu efsanevi yolculuğa. Önlerinde aşmaları gereken 7 bilinmez vadi vardı. Bu arada biz kuşları takip ederken siz de ekran başında bizleri takip edin. Bakalım kuşların bu yolculuğu nerede bitecek? Evet, nihayet kuşlar 1. vadiye, yani İrade Vadisi'ne ulaşmışlardı. İrade Vadisi kuşların ilk sınavıydı. Burada her şey sınırsızdı. İsteyen dilediği kadar güç, makam, haz ve rahatlığa sahip olabilirdi. Ne çaba harcamaya gerek vardı ne de beklemeye. Ancak bu vadide fark edilmesi en zor tuzaklardan biri vardı. Kuşlar ne kadar çok şey isterse o kadar fazla burada kalıyor, yolculuğu unutuyordu. Kimisi rahatlığa alışıp uçmayı bıraktı, kimisi arzularının peşinde kayboldu. Sadece iradesine hakim olup Simurg'u aramaktan vazgeçmeyenler bu vadiden çıkmayı başardı. Ama geride kalanlar artık bu yolculuğun bir parçası değildi. İrade Vadisi'ni aşan kuşlar arzularına boyun eğmemeyi öğrenmişti ve kuşlar 2. vadiye ulaşmışlardı. Yani Aşk Vadisi'ne. Bu vadi kalplerin sınandığı yerdi. Burada kuşlar en çok sevdikleriyle, geçmişte bıraktıklarıyla ve asla kaybetmek istemedikleriyle karşılaştılar. Kaybolan dostlar, unutulmuş aşklar, özlem duydukları her şey burada yeniden can buldu.
Kimi kuşlar yolculuğun amacını unutarak burada kaldı. Sevdiklerini bulanlar artık başka bir yere gitmek istemedi. Ancak gerçek arayışta olanlar sevgiyi yanlarına alıp yollarına devam ettiler. Çünkü Simurg'a ulaşmak kalpten gelen bir yolculuktu. Aşk vadisini aşan kuşlar duygularına yenilmemeyi öğrenmişti. Sevgiyi geride bırakarak yollarına devam ettiler. Ancak önlerinde çok daha zorlu bir sınav vardı. Bilgi ve inanç vadisi. Bu vadide her şey sorgulanıyordu. Kuşlar Simurg'un gerçekten var olup olmadığını, yolculuklarının bir anlamı olup olmadığını düşünmeye başladı. Önlerine sayısız bilgi sunuluyor, varoluşun sırları açığa çıkıyordu. Ancak ne kadar çok şey öğrenirlerse o kadar büyük bir bilinmezliğin içinde kayboluyorlardı. Bazıları yalnızca bildiklerine güvenerek Simurg'a ulaşacağını sandı ve kimileri ise şüpheye kapıldı. Varacakları bir yer olmadığına inanarak geri döndü. Ama yolculuğa devam edenler bilginin tek başına yetmeyeceğini anlamıştı. İnanç olmadan kanat çırpılamazdı. Gerçek yolcular hem bilgiyi hem de inancı dengede tutarak yollarına devam etti. Bilgi ve inanç vadisini aşan kuşlar akılla her şeyi kavrayamayacaklarını, inanç olmadan yolculuğun tamamlanamayacağını öğrenmişti. Artık ne tamamen bildiklerine güveniyor ne de şüpheye teslim oluyorlardı. Şimdi ise önlerinde çok daha büyük bir sınav vardı. Tevhid Vadisi. Bu vadide kuşlar kendilerini her şeyin merkezinde görme alışkanlıklarından vazgeçmek zorundaydı. Çünkü burası bireysel benliğin sınandığı yerdi. Artık ben demek mümkün değildi. Her şeyin bir bütün olduğu anlaşılmalıydı. Bazı kuşlar benliklerinden sıyrılmayı reddetti. Onlar için yolculuğa çıkan hep kendileri olmuştu. Güçlü olduklarını, bilgili olduklarını, inançlı olduklarını düşündüler. Ama kendilerini merkeze koydukları sürece ilerleyemediler. Ancak bazıları bu vadide büyük bir gerçeği fark etti. Gerçek yolculuk benliği aşarak bütünün bir parçası olabilmekti. Bunu anlayanlar kanat çırpmaya devam etti ve artık önlerinde daha büyük sınavlardan biri olan Hayret Vadisi uzanıyordu. Tevhid Vadisi'ni geçen kuşlar artık bireyselliklerinden sıyrılmış, her şeyin bir bütün olduğunu kabul etmişti. Ancak önlerinde yeni bir sınav vardı. Hayret Vadisi. Burada kuşlar ne kadar yol kat ederlerse etsinler, her şeyin hala büyük bir bilinmezlik içinde olduğunu fark ettiler. Bildikleri, inandıkları her şey sarsılmıştı. Mantık ve akıl bu vadide anlamını yitiriyordu. Bazı kuşlar bu belirsizliği kaldıramadı, korkuya kapıldı ve yolculuğu bıraktı. Diğer kuşlar ise bilinmezliğin bir son değil, yolun kendisi olduğunu anlamıştı. Her şeyi anlamaya çalışmak yerine hayranlık ve teslimiyetle uçmaya devam ettiler ve böylece yokluk vadisine ulaştılar. Burada kuşları daha da büyük bir sınav bekliyordu. Buraya kadar gelenler için artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yokluk Vadisi onlardan son bir şey daha istiyordu. Kendi varlıklarından tamamen vazgeçmek. Burada kuşlar kim olduklarını, neden bu yola çıktıklarını, hatta Simurg'u bile sorgulamayı bıraktılar. Her şey anlamını yitirmişti. Bu vadide hiçbir şeyin onlara ait olmadığını öğrendiler. Ne arzuları, ne sevgileri, ne bilgileri. Hepsi birer gölgeydi. Çünkü kuşlar var olmaktan ve her şeyden vazgeçmekten korkuyorlardı. Ancak bazıları kendilerini bir kenara bıraktıklarında gerçek varoluşun başladığını fark etti.
Onlar artık sadece yolculuk eden değil, yolculuğun kendisi olmuştu ve böylece en büyük sırrın açığa çıkacağı son vadiye ulaştılar. Fena Vadisi'ne. Yokluk Vadisi'nden gelen kuşlar artık kendilerini tamamen bırakmak zorundaydı. Buraya kadar taşıdıkları arzular, bilgileri, hatta Simurg'a ulaşma isteği bile birer yük haline gelmişti. Ve işte önlerinde son vadi vardı. Fena Vadisi. Kuşların burada artık ne bir isimleri ne de bir kimlikleri vardı. Her şeyin çözülüp dağıldığı, benliğin tamamen yok olduğu bu vadide son ve büyük gerçeği gördüler. Nihayet bu vadiden sonra kuşlar Kaf Dağı'na vardıklarında önlerinde yükselen Simurg'un yuvasını gördüler. Onca çileyi aşan kuşlar gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Yolda verdikleri kayıplar, yaşadıkları zorluklar ve işlerinden geçen tereddütler artık geride kalmıştı. Ama onları bekleyen şey hiç ummadıkları bir gerçekti. Kuşlar Simurg'un yuvasına vardıklarında karşılarında hiçbir şey yoktu. Evet, Simurg'u arayanlar sonunda kendi içlerindeki Simurg'u keşfetmişlerdi. Ama en sonunda sadece 30 kuş kalmıştı. Ve işte o an gerçek anlaşılmıştı. Simurg onların kendisiydi. Si, 30, Murg ise kuş demekti. Bunca yolu kat eden, 7 vadiden geçen, sınavları aşan herkes aslında başından beri aradığı şeyin kendisi olduğunu anladı. Bu yolculuk kendini bulma yolculuğuydu. Kim bilir, belki de dünyanın en yüksek zirvesinde, bulutların ardında Zümrüt Anka hala bizleri bekliyordur. Belki de o, ona ulaşmayı gerçekten isteyenleri, pes etmeyenleri, yolun sonuna kadar gidebilenleri gözlüyordur. Ama ona varmak kolay değil. Önünde uzun ve zorlu bir yol var. Sadece kanat çırpmak yetmez. Çünkü bu yol cesaret ister, inanç ister, vazgeçmemeyi gerektirir. Her adımında seni sınayacak, her vadisi seni sorgulatacak. Düşeceksin, yorulacaksın, belki de vazgeçmek isteyeceksin. Ama gerçekten istiyorsan devam edeceksin. Çünkü Kaf Dağı'na ulaşmak sadece güçlülerin değil, gerçekten arayanların hakkıdır. Ve ona varan herkes aslında en başından beri neyi aradığını anlar. Başka bir macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.